Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir önceki videoda Anti-Gravity ile Orchid'i kıyaslamıştık. Aslında amacım Opus 4.5 ile 4.6'yı kıyaslamaktı ama çok başarılı sonuç alamadık. Bir takipçim bu testi terminalde yapmanın daha adil olacağını söylemişti. Bu yüzden Claude'nin kendi terminal uygulaması üzerinden yapacağız. Bu sefer modeli biraz daha zorlayacak bir uygulama fikri buldum. Bir sismik harita uygulaması yapacağız. Ama bu sismik harita uygulaması bizim bildiğimiz gibi sadece deprem bölgelerini göstermeyecek ya da anlık depremleri. Aynı zamanda dünya üstünde bulunan gerçek sismometreleri de gösterecek. Yani bulunduğunuz ilde kaç tane sismometre var ve bu sismometrenin detay bilgileri. Aynı zamanda evinizi seçeceksiniz, evinizin konumunu ve evinizin konumuna göre risk hesaplaması yapacak. Gerçekten enteresan bir uygulama olacak. Hatta bu sismometrelerdeki canlı verileri alıp doğrudan gözlemleyebileceğiz. Bildiğiniz gibi AFAD, Kandilli gibi rasathaneler bu verileri kendileri işliyor. Ondan sonra halka duyuruyor. Biz bu verileri olduğu gibi alacağız aslında. Ham halini almış gibi olacak. Bu çok detaylı bir uygulama. İsterseniz başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi Earthquake Map diye bir klasör oluşturdum. Bu klasörün içinde Project 5 ve 6 var. Aslında Project 6 dediğimiz Opus 4.6, Project 5 de 4.5. Şimdi terminalimi açtım. İlk olarak Project 5 ile başlayacağız. Yani Opus 4.5 ile. Evet, iznimi verdim. Şimdi promptu yazacağız. Ben bunu ekranın sol tarafına alacağım. Şu şekilde. Bir terminal daha açıyorum. Bunu da ekranın sağ tarafına aldım. Gene aynı klasöre gideceğim. Burada da Project 6 klasörünü açtım. Ve burada da Claude'yi çalıştırıyorum. Evet, güven dedim. Şimdi sol taraftaki önce modeli kontrol edelim. Hangi modeller var? Evet. Şu an default olarak Opus 4.6 bağlı ama biz buraya 4.5'i ekleyeceğiz. Bu Claude'nin terminalinde bize Opus 4.5'i vermiyor. O yüzden burada Sonnet 4.5 ile deneyeceğiz. Ben bunu denedim ama hani Opus'u buraya eklemeyi bir türlü başaramadım. O yüzden bu şekilde olacak. Şimdi sağ taraftaki modeli kontrol edelim. Evet, burada Opus 4.6 var. Hatta şuradan efor seviyesini de seçebiliyorsunuz ok tuşlarıyla. Ben High Effort diyeceğim. Şimdi size promptumu göstereceğim. Promptumuz bu şekilde. İsterseniz projeyi başlatalım. Önce 4.5'i başlatıyorum. Enter dedim. 4.6'yı başlatıyorum. Hadi bakalım sonuç nasıl olacak. Muhtemelen bu yine bir 30-40 dakika sürecek. Many hours later. Solda 4.5 hala projeyi anlamaya çalışıyor. Sağ tarafta Opus 4.6 birçok şeyi bitirdi aslında. Backend ile başladı. İlk backend kısmını oluşturdu. Muhtemelen endpointleri vesaire ekledi. Şimdi de index.html ile frontend kısmına devam ediyor. Yani aslında projenin mimarisi şöyle. Frontend tarafında HTML, CSS oluyor. Aynı zamanda JavaScript'e bağlı. Backend tarafında da Python var. Çünkü burada bilimsel veri işlemesi gerekiyor. Python bu konuda çok iyi kütüphanelere sahip. Evet, şu anda Claude 4.5 bitirdiğini söylüyor. Çok kısa bir sürede bitirdi. Yaklaşık 7 dakika oldu. Bu bayağı şaşırtıcı. Bu kadar kapsamlı bir projeyi 7 dakikada bitirmesi bence muazzam. Ama projeyi şimdi ne kadar iyi yaptı onu görelim. Evet, şimdi projeyi açtık. Sadece index.html yapmış. Başka hiçbir şey yok. Yaklaşık 2593 satır kod yazmış. Şimdi bir bakalım ne yapmış. Şöyle projeyi açtım ben. Gördüğünüz gibi bir harita ekranı var. Harita sayfası var. Ama boş. Hiçbir şey gözükmüyor. Analyze my location diyeyim. Evet, şöyle bir risk pop-up'ı çıkardı ama yani neden bunu çıkardı anlamadım. Ben konumumu göstermesini beklerdim. Yakınlarda 10 tane magnitude 10, proximity 10. Evet, şu an buradan çok bir şey anlayamıyoruz. Yani benim risk skorumu
Neye göre hesapladı? Neden 16 dedi? Sadece güvenlik uyarıları vermiş. Yani şu an hiç memnun kalmadım açıkçası. Konumumu da göstermiş böyle, ben çok paylaşmayayım. Şu an Antalya'dayız. Konumum doğru. Buradan evi seçebiliyorsunuz, eve basıp. Evet, evi buraya seçtiğimde Analyze My Location diyorum ve yani buradaki veri doğru değil muhtemelen. Bütün konumlara aynı veriyi söylüyor. Şöyle bastım. Analyze dedim. Gene aynı şekilde. Start Monitoring dedim. Real Time Monitoring Started diyor ama ekranda hiçbir şey göremiyorum şu anda. Bunun daha yapacak çok işi var bence. Şu an hiçbir şey çalışmıyor. Sayfayı bir daha yenileyim. Evet. Hiçbir şey yok. İstasyonlar yükleniyor diyor. Bir loglara bakalım. Evet, loglarda da hata var. Hiçbir şey de çekememiş. Depremler de çekememiş. İstasyonlar da çekememiş. Şimdi isterseniz bunu biraz daha yoralım, devam etsin. Ben şöyle prompt'a tekrar bakacağım. Acaba farklı prompt mu verdim diye. Hayır. Doğru prompt vermişim. Şimdi şey diyeyim. Continue with Python backend and make sure all API requests work well. Tamam, ona bir şans daha verelim. 4.5'a. Sağ tarafta Cloude'nin maksimum token sayısına ulaşmışız. Output token olarak 32.000 token diyor. Bu şeyi değiştirebiliyormuşuz. Maksimum token output sayısını. Keşke bunu önceden değiştirseydik ama sıkıntı yok. Muhtemelen bu gene bunu ayarlayacak kendisi. Şimdi bu Cloude token sayısını da artıralım. Tamam. Bir yandan token sayısını artırıyoruz. Şimdi bu kısımda edit yaparken her şeyi yap diye izin vermiyorum. Çünkü biraz hassas noktalara dokunuyor. O yüzden adım adım gitmekte fayda var. Evet, şu an maksimum token sayısını yaptı. Output token olarak. 16.384 diyor. Burada kaçtı? 32.000'di. Bunun maksimum olduğuna emin miyiz acaba? Bunu bir hızlıca araştıracağım. Maksimum token olarak 64.000 yapabiliyoruz. Bizim şu anki kullandığımız pakette de maksimum 32.000 yapıyormuş. Yani öyle bir yorum yazmışlar. Bunu tekrar düzenleyelim. Evet, Opus 4.6 şu an görevi tamamladı. Yaklaşık 13-14 dakika sürdü. Hemen deneyelim. Anti-Gravity'den açıyorum yine. Evet, bu istediğim gibi yapmış. Bir tane böyle her şeyi içeren index.html. Bunun içinde CSS, JavaScript dosyaları da var aslında. Kodları da var. Burada gereksinimler txt var. Buradaki paketleri Python'da yükleyeceğiz. Burada da Server Python diye bir şey var. Şimdi ben buradaki gereksinimlerin hepsini bilgisayarıma doğrudan genel olarak yüklemek istemiyorum. Burada virtual environment oluşturmasını isteyeceğim hızlıca. Bu şekilde kendi bilgisayarımı korumuş olurum. Gereksiz paketler yüklememiş olurum. Bu arada bunu iki taraf için de yapacağım adil olması için. Yani bu aslında çok etkileyen bir şey değil projenin akışını. Sadece benim bilgisayarda ortam kurulumuyla alakalı. Şimdi buradaki paketler kurmaya başladı. Şu an sanal ortam burada görünmüyor ama deneyelim. Belki burada gözükmüyor olabilir. Evet, şu an gelmiş sanal ortam. Sadece sol taraftaki bölümde gözükmüyor. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Unicorn'la çalışıyormuş. Şu an server'ımızı aktif ettik. Kurulum için ne diyordu? Önce server'ı çalıştır, sonra localhost 8000'e bağlan. Şimdi localhost 8000'i açıyorum. Açılmadı. Şu index dosyasını açalım. Evet. Tasarım olarak aynı. 4.5'la yani çok benzer. Bu 8000 çalışmadı şu anda localhost. Evet, burada bir uyarı var zaten. Şöyle yapalım. Bunu verelim biz. Python multiparty eklemesi gerekiyormuş.
Bunu da kendi eklesin. Adil olması için her şeyi kendisi yapsın. Burada da bir uyarı var. Buna da tamam diyelim. Evet, ilgili kütüphaneye ekledi. OK dedim. Bu da yüklesin. Bu da yüklesin. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Şurayı kapattım. Tekrar server'ı çalıştırdım. Bu sefer başarılı görünüyor. Evet. Şu anda açıldı. Evet, harika. Opus 4.6'dan güzel veriler aldık. Şimdi Sındırgı bölgesine gidelim. Burada çok fazla deprem oluyor bildiğimiz üzere. Balıkesir Sındırgı'da. Şurada 3.5'luk bir deprem olmuş. Burada 1.3'lük. Deprem büyüdükçe böyle rengini farklı göstermiş. Bu güzel bir özellik. Evet, şöyle bastığınızda depremin derinliği, lat long bilgileri, yakın 5 istasyon diyor. Bunu göstermiyor şu anda. Evet, gayet güzel bir harita yapmış. Şimdi şuradaki fonksiyonlara bakalım düzgün çalışıyor mu? Zoom in, zoom out, inaktif, aktif. Şu an istasyonlar görünmüyor. Sadece o problem. Şuna bastığım zamansa Seismic Coverage Analysis diye bir şey var. 500 tane depremi göstermiş son. Evet. Burada da şeyi seçiyorsunuz. Risk analizi yapıyor. Konumumu kullan diyorum. İzin verdim konumumu. Zemin tipi diyor. Kayalık mı, işte yoğun kum mu yoksa yumuşak kum mu? Bizimki yumuşak kum bulunduğumuz yer. Şu an bayağı bir skor verdi ama bence bu yanlış şu anda. Haritadan da konum seçebiliyoruz. Mesela Balıkesir Sındırgı yapalım. Evet, şurası. Sındırgı'yı seçtim. Ya Sındırgı'ya bile low risk dedi. Bu sistem çalışmıyor şu anda. Başka ne var? Geçmiş depremleri aratabiliyorsunuz. Bir onu aratalım. Mesela kaça gidelim? 2023'e gidelim. 01 ile Maraş depremini bulmaya çalışacağım. 2023 10 arası. Sadece burada gözüküyor event olarak. Ama haritada göremiyoruz. Evet, burada Elbistan Maraş'ta gördük. Tamam, sistem şu an gayet iyi çalışıyor. Bu Maraş depremi. Ama çok iyi bir şekilde göstermiyor. Canlı izlemeyi aktif ettik şu anda. Evet. Şimdi istasyonlar görünmüyor. En büyük sıkıntı bu şu anda. Bu istasyonları göstermesini istiyorum. Bunun için tekrar yazacağım ben. Bu sırada isterseniz 4.5 ne yapmış ona tekrar bakalım. Ben burayı kapatıyorum şimdilik. Buna da yes dedim. Devam etsin. Buna da yes diyelim. Yani şu an yaklaşık 20 dakika oldu. 20 dakikada sadece 4.6 ile biraz güzel bir sonuca geldik ama tam istediğim şey olmadı. Yani %50'sini falan yaptım. 4.5 hala paketler yüklemekle uğraşıyor. Hatalar alıyor bu konuda. Onlar düzeltiyor. Ama Opus'ta her şeyi doğru bir şekilde yüklemişti hızlıca. Opus 4.6 şu anda bitirdi. Tekrar bakalım. Şöyle yeniliyorum. Şuraya basmamız mı gerekiyor acaba? Evet, şuraya basınca geldi. Son 500 deprem geldi ve istasyonlar gelmiş istediğim gibi. Şimdi istasyonlar hangisi, ben onu anlamaya çalışacağım. Şuralar istasyonlar arkadaşlar. Bu mavi renkteki yerler istasyonlar. Örneğin bir tanesine bakalım. Şuradaki Balıkesir istasyonu. Evet, burada istasyonun konumu var. Rakım var, bölgenin rakımı. Bu istasyonun sismometrenin ne zaman kurulduğu yazıyor. 2001 yılında kurulmuş ve hala aktifmiş.
O süper. Burada kanallar da gösteriyor. 50 Hz'lik bir hıza sahip, yani saniyede 50 örnekleme yapıyor. Guralp diye bir firmaya ait. Bunların modeli 40T, Guralp 40D diye bir sensör. Burada derinliği yazıyor ama bunlar girmemişler muhtemelen. Yani sismometreyi kaç metre derine gömdüğü yazıyor ama burada yazmıyor tabi. Burada değerleri yazıyor. Bu kanalların hangi yöne baktığı yazıyor. Bildiğim kadarıyla 90 kuzeye bakıyor olması lazım. 0 da yatay olduğu anlamına geliyor. Eksi 90 dikey olarak konuluyor. Yani şu şekilde düşünün. Mesela şu geofon sensörler kullanılıyor genelde. Eğer bu böyle dikse azimut eksi 90 oluyor. Yani bu dik bakan kanal. Neden böyle farklı kanallar var? Depremin dikey ve yatay sarsıntılarını ölçüyor. Yatay titreşimleri ölçüyor. Yani buradaki sensör doğrudan yerin altını ölçüyor. Ama şu sensör daha çok yatay, kuzey-güney gibi ölçüyor. Hatta şurada gördüğünüz BHN yazısı N north anlamına geliyor. Z dikey, East de doğu anlamına geliyor. Evet, bu da çalışıyor. Bu da çok iyi. Yakınlardaki depremler gösteriyor. Gördüğünüz gibi 10 kilometre mesafede 1.1. Yani bu sismometrenin bu depremleri ölçtüğü anlamına gelebilir bu. Şimdi en çok merak ettiğim nokta download. Şimdi buradan bu sismik veriyi istediğimiz tarihte indirebileceğiz. Yani öyle olmasını istiyordum. Ama öncesinde şu waveform diye bir şey var. Buna bir bakalım. Çok merak ettim. Mesela bugüne ait bulamadı. İsterseniz bir tarihi değiştirelim. 02 olsun. Belki bugünün verisi çıkmıyor olabilir. 02 ile 08 arası olacak. Çalışmadı bu. Mini seed olarak indirebilir miyiz? Ona bakalım. Muhtemelen bu da çalışmadı. Tekrar deneyeceğim. Herhangi bir log yok. Çalışmıyor. Hayır, çalışmadı. Ama yine de istediğim verileri verdi bana şu an. Şöyle yapalım. İsterseniz başka bir tanesini deneyelim. Şu kırmızı olanlar neymiş? Bu da aktif olmayan istasyonlar. Bunlar kapatılmış. Bu mesela 2016'da kapatılmış. 3 yıl görev yapmış. Evet, çok iyi. Gayet iyi. Şimdi başka bir istasyon deneyeyim. Şu İstanbul'daki istasyonlar muhtemelen çok daha iyidir. Onların verisini çekmeyi deneyelim. 0. Hatta geçen ayın verisini çekelim. Belki güncel veri sunmuyor olabilir. Emin değilim. 02 ve 03 arası olsun. Çünkü bu veriler bazen çok yüksek boyutlarda oluyor. Şimdi bu waveform üretmek için Python server kullanıyor. Yani HTML, CSS ile falan bu işlemi yapamazsınız. Bu Python'daki çok sağlam kütüphaneler var. Onlar genelde çalışıyor. Ama çalışmıyor, yani şu anda bu bir hata var. Diğer özelliklere bakalım. Şu an Türkiye'de 249 tane istasyon var. Bu Kandilli'nin istasyonlar bu arada. Başka firmaların, kurumların istasyonları da olabilir. Son 500 tane deprem verisini çekmişiz. İstasyonlarla ortalama epicenter, yani depremin oluştuğu merkez arasında 37.9 kilometre merkez var. 44 izleme boşluğu var diyor. 50 kilometreden büyük. Onun anlamını bilmiyorum. Şöyle risk analizi yapalım isterseniz. Mesela ben şeyi seçeyim. Sındırgı'yı seçeyim. Şu an gördüğünüz gibi bayağı aktif. Evet. Şöyle yapalım. Fark ediyor mu? Fark etmedi. Tekrar şuraya yapayım. Bu risk skorunun ben daha yüksek olmasını bekliyordum. Çünkü Sındırgı'da şu an çok fazla deprem oluyor. Bu sistem çok iyi çalışmıyor olabilir. Uzman birisi varsa bu konularda yorum yaparsa çok sevinirim. Burada en yakın istasyonları gösteriyor. Burada şey yapmış, toprak faktörünü 1x olarak hesaplamış. Soil rock olduğu zaman, hard soil olduğu zaman. Bu 1.3. Yani zemin sert olunca demek ki daha tehlikeli oluyor. Yumuşak zemin daha da tehlikeli. 1.8x. Yani bayağı fark var ciddi bir şekilde. O yüzden ev alacaksanız zeminine dikkat edin. Şimdi başka hangi özellikler var? Bunlara bakmıştık. Takvim olayına bakalım.
Seed dosyasını indirdi. Pardon, CSV formatında indirmiş. Bir saniye, buna tekrar dönelim. Şimdi buradaki zamanı ben biraz daha kısayım. Bu 02:01 olsun. Bu da 02:01 olsun. Sadece saat, evet, 10 dakikalık bir veri olsun. Çünkü veriler çok büyük dosyalar, o yüzden indirmekte zorluk çekiyor muhtemelen. Evet, şu anda indirdi. Şu dosyayı indirdi MSeed formatında. Şimdi ben bu veriyi bir analiz etmek istiyorum. Gerçekten doğru gelmiş mi diye. Şimdi bu sismik verileri analiz etmek için şöyle bir yazılım var. Buradan dosya aç deyip, evet, dosyayı açtım. Gördüğünüz gibi sismik verileri ham bir şekilde alabiliyorum. Bu da harika bir özellik şu anda. Hatta şöyle basarsak eğer sıcaklık haritasını da görebiliyoruz. Şurada PS dalga tespiti de var. Evet, P dalgası, öncü dalgayı burada görebiliyorsunuz. S dalgasını görebiliyorsunuz. Yani sismik verileri çok önceden görebilirsiniz. Canlı veri sunmuyorlar ama siz yani Python'la bir sistem yazıp canlı veriymiş gibi de böyle canlı akan ekranlar yapabilirsiniz. Gayet iyi. Şu an Opus gerçekten başarılı. Onu gördüm. Sadece şurada güzel bir waveform formatında en azından dalgalar gösterdi. Süper. Şu an sismik dalgalarda görebildik. Mükemmel. Harika çalışıyor. Şimdi isterseniz Maraş depremine bakalım. 06'dan 08:02'ye kadar 2023 yılı. Minimum 4 şiddet olsun. Evet. Bunlar Maraş depremi ile alakalı veriler. Şurada büyük olan mesela 5.3 olmuş Malatya'da o dönem. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi Maraş depremi bu aslında. En yakın istasyonda şuradaki istasyon. Nurhak istasyonu. Buradan gene aynı tarihe gideceğim. 06, hatta evet 06:02:2023'e gittim. Deprem saat kaçta olmuştu? O saati de bilirsek iyi olur. Yerel saatle 4:17'de olmuş sabah. Şimdi bu UTC formatında olacağı için ben 4:00, yani bu zaman formatı aynı olmayabilir. 06:02:2023 diyeceğiz. Bu da 8, yani 5 saatlik veri alalım. Çünkü bu verilerin boyutu çok yüksek olduğu için. Evet, bakın şu an göstermedi bile. Hatta şöyle yapalım, 05 diyelim. Yani 1 saatlik veri olacak şu anda. Bunu da göstermedi. Hayret, şu an veri göstermiyor o tarihlerde. Belki bir kısıtlama olabilir ya da veri formatı farklı olabilir. Evet, şu anda olmadı. Başka bir istasyon yokmuş. Şu Malatya istasyonuna bakalım aynı tarihte. Maalesef bu istasyondan veri alamıyoruz. Muhtemelen bu istasyonlarda belirli format farklılıkları var. Burada zaten gelmiyor content. Proje genel olarak bu şekildeydi. Bence gerçekten güzel bir proje oldu. Bayağı enteresan, gelişmiş bir proje oldu. Bunun dışında real-time monitoring de var. Yani herhangi bir deprem olduğunda anlık haritada böyle yuvarlak animasyonlarla görebileceksiniz. Gayet güzel, çok detaylı. Şurada inaktif ve aktif istasyonlar, tüm istasyonlar. Şurada şey aratalım. Mesela Antalya diyelim. Evet, arama kısmı da çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Bu Cloud'e 4.5 için son şans. Çünkü daha fazla artık prompt vermek istemiyorum. Bunu da düzgün yaparsa iyi bir puan alacak. Yapamazsa Opus 4.6 savaşı kazanıyor. Tamam, bağlı diyor. Ama herhangi bir istasyon gözükmüyor. 3700 bir tane event gözüküyor. Test connection yapalım. Loglarda bir hata gözükmüyor. Şurada bir hata gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu sistem başarılı olmadı. Yani 4.5 açık ve net kaybetti bu savaşı. Opus 4.6 artık en iyisi diyelim.
Şimdi arkadaşlar benim geliştirmiş olduğum bir projem var. Yaklaşık 3 aydır üstüne çalışıyorum. Projenin ismi GeoShake. Aslında bu ekranda gördüğünüz sistem çok kolay kullanılabilen bir sismometre cihazı. Bunu ben kendim yaptım tamamen. Devre kartı tasarımı, yazılımı, donanımı bana ait. Ve açık kaynak kodlu bir yazılımı var. Bunu GitHub sayfasından ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendiniz evde deprem izleyen bir sistem yapabilirsiniz. Ve bu sistem gerçekten çalışıyor. Gerçek depremlerle test ettim. Burada bazı prototipler var. Kendi evde yaptığım baskı devreler vesaire. Çok yakında bu profesyonel baskısı da ulaşacak. Eğer bu cihazı alırsanız böyle bir harita ekranınız oluyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Bu ekranda istasyonlar var. Yani siz evinize eklediğinizde buradan evinizi görebileceğiz. Evinizdeki verileri görebileceğiz. Tamamen open source bir sistem. Aynı zamanda mobil bir uygulamamız var. Eğer deprem olursa evinizde uygulama size otomatik bildirim atıyor, alarm veriyor. Uygulamanın ismi de aynı şekilde GeoShake olarak geçiyor. Bu siteyi inceleyip fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu bir erken uyarı sistemi. Bu cihazdan ne kadar çok etrafa koyarsak aslında bir erken uyarı sistemine dönüşüyor. Yine de evinizdeki depremleri, sismik hareketleri gözlemleyebilirsiniz. Eğer merak eden olursa bu projeyi de yakında sizlerle paylaşmak isterim. Özet olarak Opus 4.6'nın ne kadar yetenekli olduğunu gördük ve 4.5 maalesef projeyi tamamlayamadı bile. Birçok kez yanıt yazmamıza rağmen maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden Opus 4.6'yı kullanmaya devam edebilirim, şahsi görüşüm. Burada sadece biraz maliyet konusuna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şu an en pahalı model 4.6. Terminalde kullanımı ve anti-gravity'de kullanımı arasında çok büyük fark görmedim ben. Birkaç projede denedim bundan öncesinde. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar. Görüşmek üzere.